Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Lezzetli bir tarif ile geldim. Tarifimize hemen başlayalım. 100 gram tereyağı, 1 su bardağı su birlikte eritmeye bırakılır. 1 fiske tuz, 1 su bardağı dolusu un eklenir ve hızlı kavrulur. 5-6 dakika kavurmaya devam edelim. Hamurumuzun altını kapatarak soğutmaya bırakalım. Kreması için 3 yemek kaşığı dolusu unu uygun bir kaba alalım. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker. Bu malzemeyi karıştıralım. 2 adet yumurta sarısı, 3 su bardağı süt, 'Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Orta ocakta sürekli karıştırarak pişirelim. Evet, koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edelim. Artık kremanın altını kapatarak soğutmaya bırakalım. Evet, hamurumuzu karıştıralım. Üzerine teker teker yumurta ekleyerek bir mikser yardımıyla karıştıralım. İsterseniz spatula ile de karıştırabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar da kabartma tozu ekleyelim. Evet, 4-5 adet yumurta yeterli olacaktır. Yumurtanızın büyüklüğüne göre miktar değişebilir. Benimkiler küçük olduğu için 5 adet kullandım. Evet, son yumurtayı da çırpalım. Üzeri için yarısını ayıralım. Evet, akışkan bir kıvam aldı. Gördüğünüz gibi. Karıştırdıktan sonra buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bir pasta tabağı yardımıyla kalıp oluşturalım.
30 dakika buzdolabında dinlendirdiğim hamuru sıkma poşetine alıyorum. Ucunu da geniş olacak şekilde keserek daire şeklinde hamuru sıkıyorum tepsiye. Kenarlarına da küçük küçük kalan hamurları tekrardan sıkıyorum. Üzerini parmağımı suya batırarak düzeltiyorum. Ayırdığımız yumurtaları üzerlerine sürelim. Evet, üzerine bolca file badem serpiyorum. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 dereceli fanlı fırında pişirmeyi bırakıyorum. Kreması için 125 gram tereyağını bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Soğuttuğum kremayı kaşık kaşık içine ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Bu kremanın lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Dilerseniz daha farklı tariflerde de kullanabilirsiniz. Bu aşamada 2 paket vanilya ekliyorum. Ve karıştırmaya devam edelim. Bir paket toz krem şanti ekleyelim. Bir damla kadar da süt ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Evet, kremamız artık hazır. Kıvamı muhteşem, gördüğünüz gibi. Sıkma poşetine alıyorum. Evet, hamurum pişti. Fırının kapağını yarım bir şekilde bırakarak fırının içinde soğutmaya bırakıyorum.
Evet, gördüğünüz gibi bayağı kabardı. Daha küçük bir pasta elde etmek istiyorsanız daha az hamur sıkabilirsiniz. Hamuru tam ortadan ikiye keserek ayıralım. Kremanın hepsini tam orta kısmına sıkarak yayalım. Kenarda pişirdiğimiz küçük hamurları da üzerine parçalayarak koyalım. Dilerseniz meyve de kullanabilirsiniz. Evet, üzerine alalım. Üzerine pudra şekeri serperek ikrama ve servise hazırlayalım. Dilerseniz çikolata sosu da yapabilirsiniz üzerine. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.